Netflix yapımı Güney Kore filmi Uçuş Harekatı, kahvenizi yudumlarken keyifle seyredebileceğiniz akıcı bir film. Peki bu 136 dakikalık filmi akıcı yapan ne? Öncelikle Soğuk Savaş döneminin politik bürokratik saçmalıklarını, haberlerin manipülasyonunu ve diplomatik aptallıkları hicveden bir film. Bu arada Soğuk Savaş bitse de durum bugün de farklı değil tabii. Büyük ağabey, ABD'nin gözüne girmek isteyen Güney Kore istihbaratının ayağına bir fırsat gelir. Japonya'daki Kızıl Ordu fraksiyonuna mensup bir grup genç iç hat seferini yapmakta olan uçağı kaçırır. Amaç Kuzey Kore'ye iltica ederek ses getirmektir. Ancak pilotların bir sorunu vardır. O da Kuzey Kore'ye hiç gitmediklerinden bu hattı bilmemektedirler. Bu nedenle mecburen Güney Kore hava sahasına da girmek durumunda kalırlar. Komedi de burada başlar. Gizemli ve isimsiz ajanın yönlendirmesinde seçkin bir hava kuvvetleri teğmeni hava kontrol sistemini anlık bir dikkatle ele geçirerek uçağı Güney Kore Jinpo Havalimanı'na indirir. Hava korsanları Kuzey Kore'deki Pyongyang'a indiklerini zannetmektedirler. Aşağıda ise tiyatro sahnesi hazırlanmıştır. Size sadece birkaç cümlelik ipucu verdim. Bu uzun hikayede neler olmuyor ki? Hikaye 1970 yılındaki gerçek bir olaydan esinlenerek yazılmış. Doğaldır ki ana olay dışında her unsur değiştirilmiş. Güney Kore istihbaratı, ordu yetkilileri ve politikacıları başta olmak üzere 3 ülkeden onlarca tipin karıştığı bu karmaşık mesele abartının ve çılgınlığın zirvesine çıkıyor. Tabii uçağı kaçıran genç korsanların öfkeyle karışık şaşkınlıklarını da unutmamak gerek. Mesela kalp krizi geçiren bir yolcuya çıkışırlar. Rehin alınırken kalp rahatsızlığını söyleseydin ya. Filmi izlerken aklıma geleni paylaşmadan önce kısa bir hatırlatma. Eğer bu tür kısa ve öz film incelemelerini seviyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak gelişmekte olan kanalımıza destek olabilirsiniz. Böylece hem siz yeni filmleri keşfetme fırsatı bulursunuz hem de biz daha fazla film paylaşabiliriz. Evet, filmdeki kara mizahın kıvrak koridorlarında dolaşırken sinema tarihinden aklıma gelen ilk film Doktor Garip Aşk oldu. Bununla birlikte sanki Stanley Kramer'ın Çılgın Dünya filmini seyrediyormuşçasına eğlendim. Bir de başta da belirttiğim gibi Trump'ın arkasında hizalanan ülke liderlerine baktıkça o dönemde ABD'nin gözdesi olmak için Japonya ile rekabete giren Güney Kore'nin çabaları gayet normal geldi. Kanalımda inceleme videosu olan Mantis filmi dolayısıyla adını geçirdiğimiz Kill Box'ın yönetmeni 44 yaşındaki Payan Sanchan bu karmaşık trafiğin akışını iyi sağlamış. Arada özlü sözlere yer vererek ilerleyen hikayede dönemin kafası karışık, ürkek, aldatılmaya açık insan tipini iyi çizmiş. Kuşkusuz günümüze dek uzanan problemlerin çözülmemesinin arkasında yatan büyük oyuna da bir göz atmış. Fazlaca görsel efekt kullanılmasına rağmen seyircinin dikkatini olaya ve kişilere yoğunlaştırmasını başarmış. Ben sevdim, size de öneriyorum. Bu cuma günü Ali Ulvi ile sinemada Yapay Zeka adlı filmin incelemesi var. Gerilim dram türündeki bu filmin kısa öz incelemesini kaçırmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler.